Hayırlı günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Benim favorilerimden. Bayılıyorum. Muhallebiyi de çok severim, kadayıfı da çok severim. İkisi birleşiyor, muhallebili kadayıf oluyor. Bununla bayılıyorum. O kadar güzel bir tat ki lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yapmak istiyorum çünkü bir an evvel yemek istiyorum. Marketlerde hazır böyle yarı kavrulmuş kadayıflar var. Onlardan kullanacağım. Çok ucuza satılıyor biliyorsunuz. 200 gramlık paketlerde. Şimdi bu kadayıfları şöyle elimle hafif kırarak bir kaseye alıyorum. Ufalıyorum. Küçük parçalar olmasını istiyorum. Şimdi ufaladığım kadayıfları şöyle 2 yemek kaşığı tereyağında güzelce kavuracağım. Tereyağı eridi. Kadayıfları da üzerine alıp 3 dakika kadar kavuruyorum. Kavrulan kadayıfların üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve biraz daha kavuruyorum. Bir kahve fincanı kadar da iri doğranmış ceviz koyuyorum. Ben biraz iri koyuyorum. Kavururken de kırılıyor. Biraz da dişe gelsin istiyorum. Şimdi 1-2 dakika daha şeker ve cevizle de kavuracağız. Kavrulduktan sonra soğuması için kenara alıyorum. Şimdi sıra geldi muhallebisini yapmaya. 3 yemek kaşığı buğday nişastası kullanıyorum. 4 yemek kaşığı un. 1 su bardağı şeker ve 1 litre sütü de şöyle ilave ediyorum azar azar, topaklanmaması için de karıştırıyorum. Çok güzel bir muhallebi oluyor. Bunu normal sadece muhallebi olarak da tüketebilirsiniz. Bayılacaksınız gerçekten. Şimdi ocağa alıyorum ve sürekli karıştırarak muhallebiyi pişiriyorum. İşte muhallebi pişti, bakın katılaştı ve puf da atmaya başladı. Şimdi onu biraz ılınması için kenara alıyorum. 200 mg kremam var. Ilınmış muhallebinin üzerine onu döküyorum. Sıcak olmayacak ve bir paket de vanilya ilave ediyorum. Mikserle şimdi güzelce karıştırıyorum. Üç dakika kadar çırptıktan sonra bakın sakız gibi bir görüntü oldu. Şimdi bu verdiğim ölçüler dikdörtgen borcam ya da yuvarlak borcam için ideal. Hazırlamış olduğumuz kavrulmuş kadayıfları da yarıya bölüyorum. Yarısını alt katına seriyorum borcamın. Şöyle bastırıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz muhallebiyi de üzerine döküyorum yavaşça. Bakın sakız bir görüntü var muhallebide. Gerçekten muhallebisi harika oluyor. Şöyle her tarafına gelecek şekilde düzlüyorum. Ve kalan kadayıfı da üzerine serpiyorum. İşte kadayıflı muhallebiyi yapmak aslında bu kadar kolay. Harika bir tatlı oluyor misafirler için. İşte her tarafında kadayıfladıktan sonra şimdi oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Oda sıcaklığına geldikten sonra da en az 2-3 saat buzdolabında bekletiyoruz. İşte kadayıfımız gayet güzel soğudu. Şimdi de servis zamanı. İşte görüyorsunuz üstü çıtır, ortası harika, muhallebili, muhteşem bir tatlı. Şöyle bir parça alayım görün. Bakın muhallebinin kıvamına. Görüyorsunuz bakın krema gibi, kaymak gibi çok keyifli, muhteşem bir tatlı.
İşte gördüğünüz gibi muhallebili kadayıfımız hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.